Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher ve Yaman'ın birbirlerine duygularını söylemelerini istiyorsanız ve ayrıca nadirenle Seher ve Yaman'ı barıştırsın istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman Seher'e kendini affettirecek mi? Zuhal İkbal'den intikam alabilecek mi? Seher ve Yaman birbirlerine duygularını açıklayacaklar mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher için çabalamaya devam edecek. Çünkü Yaman Seher'siz yapamayacağını fark etti. Bu yüzden Yaman Seher'in gönlünü kazanabilmek için her şeyi yapacak. Yani eskiden Seher Yaman için savaşıyordu ama şimdi de Yaman Seher için mücadele edecek. Bu mücadelenin sonunda Yaman Seher'in kırılgan kalbini onaracak. Hatta Yaman Seher'in gönlünü yeniden kazanacak. Yaman ardından Seher'e duygularını itiraf etmek isteyecek. Çünkü Yaman Kiraz ve Ali olayından ders çıkardı. Bu yüzden Yaman geç kalmadan Seher'e duygularını itiraf edecek. Seher de Yaman'ı sevdiği için ona bir şans tanıyacak. Bundan sonra Seher ve Yaman için yeni umutlar doğacak. Her şey güzel giderken ortaya bir sorun çıkacak. Çünkü Yaman Seher'i kaybetme korkusu yaşayacak. Yaman bu korkuyla baş edemez hale gelecek. Yaman'ın bu korkuyu yaşaması sevgisinin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Ama Seher sayesinde Yaman bu korkunun da üstesinden gelecek. Yani tüm sorunların çözülmesiyle Seher ve Yaman birlikte mutlu olabilecek. Ama bir yandan da kötülükler tüm hızıyla devam edecek. Seher ve Yaman'ın arasındaki güçlü bağ tüm zorlukları aşacak güçtedir. Bu yüzden kimse Seher ve Yaman aşkına bir zarar veremeyecek. Zuhal de cezaevinde yaşadıklarından dolayı ablasını sorumlu görecek ve Zuhal ablasına tuzaklar kuracak. Çünkü Zuhal ablasının kendisine yaptığı hainliği unutmadı. Bu yüzden Zuhal bir süreye kadar ablasına düşmanlıklar edecek. Ama sonradan İkbal Zuhal'e ciddi tekliflerde bulunacak. Zuhal de bu teklifleri kabul etmek zorunda kalacak. Yani İkbal sonunda yine Zuhal'i kandırmayı başaracak. Böylece İkbal ve Zuhal yeniden işbirliği yapacak. Yaman ve Seher dikkatli olmazsa hayatları ve aşkları tehlikede olacak. Bu yüzden Yaman'a dikkatli olmasında fayda var. İkbal şimdilik kendi gücüne güvenmektedir. Ama İkbal gücüne de güvense elbette bir gün sonu gelecek. Çünkü İkbal'in yaptığı kötülükler bir gün gelip onu bulacak. İşte zamanı geldiğinde İkbal'in yanında kayda değer hiçbir şey kalmayacak. Bu yüzden İkbal acı bir son bekleyecek. Ali, Kiraz'ı kaybetmenin acısına dayanamaz hale gelecek. Çünkü Ali, Kiraz ile geçirdiği günleri hatırlayacak. Ve Ali bunları hatırladıkça daha fazla üzülmeye başlayacak. Sultanala da Ali'nin perişan halini gördükçe iyice üzülecek. Ama Sultanala bu duruma bir çare aramaya başlayacak. Çünkü Sultanala Ali'nin bu ölümle yıkılıp hayatını mahvetmesini istememektedir. Bu yüzden Sultanala özellikle Arif Baba'dan destek alacak ve Arif Baba Ali'nin bu zor zamanlarında ona desteklerde bulunacak. Arif Baba sayesinde Ali bu zorlu günleri atlatacak. Hatta Ali bundan sonra hayatına yeni bir düzen getirecek. Ali yeni hayatında hiçbir duyguya yer vermeyecek. Ve Ali kendisini tamamen işine adayacak. Ama hiç beklenmedik bir anda Ali'nin hayatına yeni birisi katılacak. Bu kişi sayesinde Ali'nin Kiraz ile birlikte gömdüğü duyguları yeniden canlanacak. Seher bir süre kadar Yaman'dan uzak duracak. Çünkü Seher'in aklına Yaman'ın kötülükleri gelecek ve Seher bunları hatırladıkça üzülecek. Yaman da bunu fark ettikçe hatalarını telafi etmeye karar verecek. Bu yüzden Yaman Seher için mücadele edecek. Seher Yaman'ın kendisi için çabaladığını gördükçe hata yaptığını fark edecek. Bunun üzerine Seher Yaman'a yeniden bir şans tanıyacak. Bu şansı duyan Yaman sevinçten havalara uçacak. Çünkü Yaman Seher'i yeniden kazanmış oldu. Bu sevinçle Yaman ve Seher sahte evliliklerini gerçeğe dönüştürecek. Yani bundan sonra Seher ve Yaman için yeni başlangıçlar yaşanacak. Ama diğer yandan da hala Selim tehlikesi mevcuttur. Çünkü Selim Seher'i takıntı haline getirdi. Selim Seher'i kaybettiğini düşünüp iyice hırslanacak. Hatta Selim bu olayların sorumlusu olarak Yaman'ı görecek. Bu yüzden Selim planlar hazırlayıp kötülükler edecek. Selim büyük ihtimalle Seher'i kaçırmayı göze alacak ve böylece Selim Seher'i elde edebileceğini sanacak. Ama Yaman son anda yetişip Seher'i Selim'den kurtaracak. Tabi Yaman Selim'e hak ettiği cezayı da verecek. Böylece Selim Seher ve Yaman'ın hayatından sonsuza kadar çıkacak. En son Zuhal cezaevinde kötü günler yaşıyordu.
Ama Zuhal ablasını kullanarak cezaevinde daha rahat yaşamaya başlayacak. Hatta Zuhal cezaevinde kişilerle birlikte olup ablasına şantajlarda bulunacak. Ama İkbal Zuhal'i tekrardan yanına çekmeyi başaracak ve İkbal ile Zuhal yeniden birlikte planlar hazırlayacak. Tabi İkbal yine Zuhal'i kullanıp onu yarı yolda bırakacak. Yani Zuhal ablasının sonuna getirmeye çalışırken kendi sonunu getirecek. Bu yüzden bir zamana kadar İkbal'in kötülükleri açığa çıkmayacak. Ama günü gelecek İkbal de sona doğru yaklaşacak. Yani İkbal'in yaptığı kötülükler onun yanına kalmayacak. Ali, Kiraz'ın vedasıyla hayatına devam edemez hale gelecek. Hatta Ali her anında Kiraz'ı hatırlayacak. Ama Ali yitirdiklerini geri getiremeyecek. Hatta Ali, Kiraz'ın ölümünden kendisini sorumlu görecek. Bu yüzden Ali bir süre kadar kendisini affetmeyecek. Arif Baba bu süreçte Ali'ye desteklerde bulunacak. Arif Baba'nın destekleri sayesinde Ali bu zorluğun da üstesinden gelecek. Böylece Ali yeniden hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Yani bundan sonra Ali için yeni umutlar doğacak. Yaman, Seher için çabalamaya devam edecek. Çünkü Seher hala Yaman'ın yaptıklarını unutamadı. Seher Yaman'ın kendisine güvenmeyişini hatırladıkça üzülecek ve Seher için bu durum sarsıcı etkiler doğuracak. Yaman da Seher'in bu durumunu görecek ve Yaman Seher'e desteklerde bulunarak hatalarını telafi edecek. Ayrıca Yaman geçmişiyle yüzleşecek. Yaman bu yüzleşme sayesinde güvensizlik sorununu adım adım yenecek. Tabi bu düzelmeler de Seher'in de katkıları dokunacak. Çünkü Seher Yaman'ın geçmişiyle barışmasına yardım edecek. Hatta Seher hayatın iyi tarafının da olduğunu Yaman'a gösterecek. Bundan sonra Yaman ve Seher ilişkilerine yeni bir adım atacak. Yani Yaman'ın güveni sayesinde Seher'in kırılan kalbi onarılacak. Bunun sonucunda da Seher Yaman'a bir şans daha tanıyacak. Tabi Yaman bu fırsatı değerlendirebilmek için tüm imkanı seferber edecek. Çünkü Yaman Seher'siz yaşayamayacağını anladı. Ve Yaman Seher'i kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Seher de Yaman'ın çabalarını gördükçe yeniden umutlanacak. Hatta Seher Yaman sayesinde tüm yaşadıklarını unutacak. Aslında bir kalbi kıran dışında o kalbi kimse tamir edemez. Bu yüzden Seher'in kırılan kalbine hatalarına rağmen yine Yaman onarmış olacak. Seher ve Yaman'ın arasının düzelmesiyle bir müjdeli haber daha gelecek. Çünkü Seher ve Yaman'ın sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Yani artık daha mutlu sahneler bizleri bekleyecek. Bir yandan mutlu gelişmeler yaşanırken diğer yandan da kötülükler başlayacak. İkbal, Seher ve Yaman'ı mutlu gördükçe deliye dönecek. Ve İkbal Seher ve Yaman'ı ayırabilmek için planlar hazırlayacak. Eğer İkbal planlarında başarısız olursa Seher'i öldürmeyi düşünecek. Çünkü İkbal'in tek amacı Kırımların güç ve servetine sahip olmaktır. Bu yüzden İkbal amaçlarına ulaşabilmek için her türlü kötülüğü yapacak. Ama İkbal ne yaparsa yapsın planlarında başarısız kalacak. Yani İkbal kötülük yaptıkça kendi sonunu hazırlayacak. Ve İkbal kendi yaptıklarının cezasını yine kendisi çekecek. Çünkü yapı itibariyle bazı insanlar asla hiçbir şeyden memnun kalmazlar. Hatta bu kişilerin iç sesleri dahi kendilerini rahatsız etmeye başlar. Bu yüzden bu yapıdaki kişiler asıl kötülüğü kendilerine yapmaktadır. Çünkü vicdan diye adlandırdığımız iç ses elbette bir gün onları yargılar. İşte İkbal de bu yapıda bir insandır. İkbal bugün kötülük yaptığını zannederken asıl kötülüğü kendisine yaptığının bile farkında değildir. Bu sebeplerle iki ihtimal gündeme gelebilir. Birinci ihtimalde İkbal yaptığı kötülüklerin farkına varıp pişman olacak ve İkbal kötülük yapmayı bırakıp iyi bir karaktere dönüşecek. İkinci ihtimalde ise İkbal pişmanlık duymayacak ama yaptıklarının cezasını çektikçe hata yaptığını fark edecek. Yani sonuç olarak İkbal her iki ihtimalde de sona doğru yaklaşacak. Peki Seher'in yerinde olsaydınız siz ne yapmaya karar verirdiniz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.